Selam. Arkadaşlar bugün tarçın, zencefil ve limondan ve ayrıca baldan toplamda 4 malzemeden oluşan şifa deposu grip, soğuk algınlığına gelen bir tarifle karşınızdayım. Şimdi burada fazla limon var ama önce bir tanesini doğrayacağım. Zencefilim var. 2 tane çubuk tarçın kullanacağım. İsterseniz hani çok sevmiyorsanız tarçını bir tane çubuk tarçın ekleyebilirsiniz. Veya hiç sevmiyorsanız tarçını hiçbir şekilde tarçın da eklemeyebilirsiniz bu tarife. Zencefilimi böyle çok kullandığım için kışın çok az kaldı. Yani olduğu kadar bunu ince ince dilimleyeceğim. Kabuğuyla dilimleyeceğim çünkü ne demişler? Vitamini kabuğunda. Ayrıca bu şu benim çok tercih ettiğim bir bal. Size de tavsiye ederim. Çam balı süzme. Gerçekten güzel. Organiğe yakın. Herhalde organiktir de bence. Öyle bir bal kullanacağım. Ve kavanozumda bal kavanozumla hemen hemen aynı boyutta. Bu kavanozda da mısır vardı. Böyle konserve mısır. Atmadım tabii, kavanozları da atmadığımız için. Buna tarifimizi yapacağız. Şimdi önce bir tane limon doğrayayım. Güzelce yıkayacağız limonumuzu. Ondan sonra zencefilimizi de güzelce yıkayıp dilimleyeceğiz. Önce bir taneyle yapalım. Olmadı arttırabiliriz. Hadi bakalım başlayalım. Evet, limonlarımızı ben küp şeklinde doğradım. 3-4 dilim, sanırım 3 dilim de böyle dibine doğramadan halka halka koydum şu şekilde. Şimdi ben tarçın çubuklarımın birazını bu tarafa, yapamadım. Birazını da şu tarafa eklemeyi düşünüyorum. Ben de şöyle yan yatırayım şunu. Ne oluyor? Neyse. Bunu pek beceremeyeceğim gibi. Tamam, yan yana durun. Altta limon vardı. Şimdi aralara zencefilleri ekliyorum. Şöyle bir zencefil. Biraz limon olarak şöyle devam edeceğiz. Biraz zencefil. Bu arada benim zencefilim az, yani siz biraz daha bunu fazlalaştırabilirsiniz. Kavanozum dediğim gibi çok küçük. Bu bana 3 ay, yani bu kış yeter. O yüzden öyle çok büyük kavanozlara yapmaya gerek yok gibi. Hatta doldu da. Çok basit bir tarif. Arkadaşlar bunu 3 ay buzdolabında saklayabilirsiniz. 3 günden sonra da kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. İksir. Şifalı iksir. Şifalı iksirimiz hazır. Şimdi üzerine balı ekleyeceğiz. Ondan sonra da devam edeceğiz. Balımız neredeydi? Açamıyorum ya. Niye açamıyorum? Bir saniye. Tek elle kamerayı tutunca açmak zor oluyor zaten. Ben biraz üzerinde boşluk bıraktım. Aynı sirkede bırakıyoruz ya, sirke yaparken onun kadar boşluk bıraktım. Çünkü üzerine balla kaplayacağım. Şimdi yavaşça balımızı aktarıyoruz. Taşma. Ben her kış yapıyorum bunu. Gerçekten iyi geliyor yani. Çocuklarınızda falan da içirebilirsiniz. Hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Balımız akmadı. Şimdi bir kaşık bulalım. Kaşık yardımıyla balımızın dibe çökmesini sağlayacağız. Evet, bakın geçiyor hemen. Biraz da havalar soğuk olunca yani koyu bir katı bir kıvamı var. Neyse, ben bunu tamamen yapayım, devam edeceğiz. Ve muhteşem iksirimizi hazırladık.
Siz evde çocuklarınız varsa daha büyük kavanozlarda yapın. Gerçekten böyle gribinize, soğuk algınlığa, öksüre, her şeye, yani kışın bu çıkan hastalıklara yani iyi geliyordur. Belki koronaya da iyi gelir. Ne dersiniz? Şimdi bunu 3 ay buzdolabında muhafaza edebiliriz arkadaşlar. Ama 3 gün sonra da hemen kullanmaya başlayabiliriz. Havalar bu ara bayağı soğuk. O yüzden ben ilk 3 gün dolaba koymayacağım. Çünkü en azından şu içindeki limonlar biraz kendi suyunu aromasını bıraksın diye hemen dolaba kaldırmıyorum. 3 gün oda ısısında bekletiyorum. Ondan sonra dolaba kaldırıyorum. Arada da şöyle ters düz yapıyorum. Çok sıkı koymuşum. Ya da şöyle biraz gevşek olsaydı şöyle karıştırabilirdim aslında. Sıkı koyduğum için tam şey yapmıyor. O yüzden böyle arada böyle şu şekilde çevirebilirim. Başka zaman da düz şekilde çevirebilirim. Tamamen zencefil, karanfil nereden çıktı? Aslında karanfil de buna yakışır. Karanfil varsa bence ekleyin, bu güzel kokusunu o da verecektir bu kıvama. Biraz ters, biraz düz. Bu şekilde 3 gün beraber yol alacağız. 3 günden sonra da nasıl kullanacağımızı söyleyeyim. Ilık suya koyabilirsiniz 2 kaşık. Ondan sonra soda içiyorsanız sodanıza koyabilirsiniz. Kendi suyunuza, içme suyunuza koyabilirsiniz. Çaylarınıza da koyabilirsiniz. Her şeye koyabilirsiniz yani. Ilık suya koyarsanız en güzeli bence o. Daha etkili olacaktır. Hem de çözülecektir kolayca. Hatta yapalım ya. Bir 3 gün bekleyeyim. 3 günün sonunda yapabiliriz aslında güzel bir şekilde. Olabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 gün bekliyoruz. 3 günden sonra devam ediyoruz. Şimdi fincanımızı aldık. Tarifimizi nasıl kullanacağımızı gösteriyorum. Şimdi kettle'da su kaynattım. Öncelikle sıcak su. Kaynattıktan sonra ben biraz beklettim suyu. Çok kaynar değil yani. Az bir ılık olmasını bekledim. Şimdi zencefilimizi, limonlu, zencefilli, tarçınlı balımızı şöyle alıyoruz. Hem zencefilinden, hem balından, hem tarçınından, biraz da suyundan yararlanıyoruz arkadaşlar. Biraz fazla koydum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben genelde ılık suda böyle aç karnına bir de yatmadan önce yine aç karnına, çünkü yatarken de aç oluyorum, ben aç şekilde yatıyorum. O yüzden bu şekilde sabah uyandığımda aç karnına, akşam yatarken aç karnına, bu şekilde bunu 3 ay boyunca tüketiyorum. Ondan sonra yaz geliyor. Buna ihtiyacımız kalmıyor desek yalan olur. Yine kalıyor. Dediğim gibi bağışıklık sistemini güçlü tuttuğu için yazında bu tarifi ne yapabilirsiniz? Sodalarla, sade soda oluyor ya, günde bir tane içmemiz gerekiyor falan. Onların içinde tüketebilirsiniz. Şifalı iksirimiz ve tarifimiz böyleydi arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz beğendime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda ve tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.